Sevgili dostlar, merhaba. Bir yayında yine birlikteyiz. Rusya ile Kuzey Kore arasında imzalanan askeri pakt antlaşmasından sonra bütün gözler buraya çevrildi. Çünkü anlaşma küresel dengeleri etkileyecek boyutta önem taşıyor. Şimdi akıllarda iki soru var. Sorulardan ilki şu: Rusya Kuzey Kore'ye silah verecek mi? Yüksek teknolojili silahları Kuzey Kore'ye gönderecek mi? Bunların bilgilerini transfer edecek mi? Bu birinci soru. İkinci kritik soru ise Kuzey Kore Rusya'ya Ukrayna'da savaşmak üzere asker gönderecek mi? Düşünsenize, Ukrayna'da Kuzey Kore askerleri çarpışıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin Kuzey Kore'ye silah verebileceklerini zaten açıkladı. Rusya, Kuzey Kore'den nispeten daha az gelişmiş füzelerle top mermileri zaten alıyor biliyorsunuz. Güney Kore'nin hesaplamalarına göre Kuzey Kore Rusya'ya son 9 ay içerisinde 5 milyon top mermisi hacmine eşit bir miktarda konteynerlarla silah ve mühimmat kargosu gönderdi. Rusya bunları Ukrayna cephesinde bolca kullandı, hala da kullanmaya devam ediyor. Kuzey Kore'den gelen füzeler ve top mermileri cephede dengeleri bir hayli değiştirmişti biliyorsunuz. Özellikle böyle Kasım gibi, Aralık gibi bu başladı ve sonrasında da artarak devam etti. Ukrayna, Kuzey Kore'den gelen silah ve mühimmatın kullanıldığını çeşitli vesilelerle ispat etti. İşte düşen füzelerin üzerindeki Korece yazılardan veya Kuzey Kore sembollerinden bunları anlamak mümkündü zaten. Diğer taraftan Rusya'nın Kuzey Kore'ye gelişmiş füze teknolojileri ve uydu fırlatma teknolojileri vermesi bekleniyor. Kuzey Kore konvansiyonel silahları, yani geleneksel silahları bol miktarda üretebiliyor. Ancak nükleer başlıkları ve çok büyük yüklü konvansiyonel başlıkları çok uzak mesafelere yüksek isabet oranlarıyla gönderebilmek ayrı bir iş. Bunun için yüksek teknoloji gerekiyor. Bu konuda da Kuzey Kore Rusya'ya güveniyor. Rusya'dan yardım almak istiyor. Mesela Kuzey Kore gökyüzüne uydular göndermek istiyor. Fakat bu gönderme çabaları son denemelere baktığımız zaman başarılı olamadı. Bu konuda da Kuzey Kore'nin, Pyongyang'ın Rusya'dan beklentileri var. Putin detay vermedi ancak Pyongyang'a silah verebileceklerini açıkladı. Putin'in amacı bu açıklamayla Batı'ya bir misilleme yapmak. Çünkü Batı, Amerika ve Avrupa ülkeleri Ukrayna'ya silahlar veriyor ve verdikleri bu silahların Rusya topraklarına karşı kullanılmasına da müsaade ettiler. Putin o zaman bir açıklama yapmıştı, hatırlayacaksınız, ve demişti ki eğer siz Ukrayna'ya silah veriyorsanız, bana karşı kullanmasına da müsaade ediyorsanız bu durumda benim de size karşı bazı ülkelere, bazı kişilere silah verme hakkım doğar. Bu hakkımı saklı tutuyorum ama biz de Rusya olarak bunu yapacağız demişti Putin. Şimdi bunun ilk adımı atılmış görünüyor. Kuzey Kore'de yapılan anlaşma çok beklenen bir şey değildi. Yani bu düzeyde Rusya'nın Kuzey Kore ile müttefik olması beklenen bir şey değildi. İlişkilerin gizlice devam etmesini bekliyorduk. Kuzey Kore Rusya'ya yine silah gönderecek. Rusya da Kuzey Kore'ye yiyecek verecek, para verecek, belki yüksek teknoloji verecek ama bunu kapalı kapılar ardından yapacak diye bir tahmin söz konusuydu. Fakat şimdi her şey açığa döküldü. Putin oyunu açıktan oynamak zorunda kalıyor. Peki bundan sonraki ülke neresi? Çünkü Putin diyor ki biz başka ülkelere silah verme hakkımızı hala saklı tutuyoruz. Yine verebiliriz. Putin Kuzey Kore'den sonra Vietnam'a gitti. Ve Vietnam'da nükleer çalışmaların yapılacağı bir merkez konusunda anlaşma imzalandı. Rusya Vietnam'a nükleer çalışmalarda yardımcı olacak. Bu da aynı hesap içerisinde değerlendirilebilir. Yani Rusya diyor ki Batı'ya, beni zorluyorsunuz. Ben de sizin karşınızda ne kadar yer varsa bunlarla işbirliği yapacağım. Vietnam ne kadar Batı karşıtı bir yerdir o ayrı bir konu. Ama verilen mesaj net. Şimdi Kuzey Kore'den sonra hangi ülkelere silah verilebilir derseniz Batı karşısında yer alan veya Batı'nın çok da memnun olmadığı ülkeleri sıralarsanız bir liste çıkar. Mesela Venezuela gibi veya İran, Sudan, Nijer, Yemen, hatta Filistin, Lübnan, Hizbullah, değil mi? Bu ülkeleri uzatabilirsiniz, listeyi uzatabilirsiniz. Afrika'da pek çok ülkeye Rusya silah verebilir ve bunlar başta Amerika ve Fransa olmak üzere bütün Batı dünyasının çıkarlarını tehdit edebilir. Rusya böyle davranarak Batı dünyasını Ukrayna'da sıkıştırmaya çalışıyor ve Ukrayna'da Batı'nın
fazla silah vermesini engellemeye çalışıyor. Verdiği silahların da Rusya'ya karşı belli bir sınırın ötesinde kullanılmasını engellemeye çalışıyor. Evet, gelelim Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya asker gönderip göndermemesi meselesine. En son imzalanan anlaşma taraflardan birine saldırı olursa diğerinin ona yardım etmesini öngörüyor. Rusya şu anda bir saldırı altında. Şimdi Kuzey Kore de bunu kabul ediyor. Kuzey Kore diyor ki biz Ukrayna meselesinde tamamen Rusya'yı destekliyoruz. Rusya'ya göre NATO ülkeleri, bütün Batı ülkeleri Ukrayna üzerinden Rusya'ya saldırıyor. Kuzey Kore de aynı fikirde olduğuna göre Kuzey Kore'nin Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya yardımcı olması son derece tabii bir sonuç olur, değil mi? Anlaşmanın bir gereği olur. Kuzey Kore şu ana kadar zaten Rusya'ya çok sayıda füze ve top mermisi gönderdi. Ülke geçen yılın sonbaharından bu yana adeta seferber olmuş durumda. Bütün fabrikalar 24 saat çalışıyor. Her şey Rusya'ya daha fazla top mermisi gönderebilmek için, daha fazla füze gönderebilmek için. Kuzey Kore baştan ayağa bir savaş fabrikasına, silah fabrikasına dönmüş durumda. Peki Kuzey Kore Ukrayna'ya asker gönderecek mi, göndermeyecek mi? Edebi olarak, yani mecazi olarak söylersek aslında Kuzey Kore'nin en kıymetli ihraç kalemi ordusu olabilir. Rusya'ya Kuzey Kore'nin en büyük yardımı asker göndermek olabilir. Kuzey Kore ordusu şu anda 1.320.000 aktif askerden oluşuyor. Fakat bu da bir tahmin. Bazı kaynaklar Kuzey Kore ordusunu 1,5 milyon asker olarak gösteriyor. Buna bir de yaklaşık yarım milyon, 500.000 yedek askeri ekleyin. Yani Kuzey Kore ordusunun yedeklerle birlikte 2 milyonun üzerinde bir askere sahip olduğu yönünde tahminler var. Ama en az 1.820.000 askeri var Kuzey Kore'nin. Ülke nüfusunun 26 milyon olduğunu düşünecek olur iseniz bütün Kuzey Kore adeta bir ordu ülke gibi karşımızda duruyor. Bütün nüfus orduya göre yeniden yapılandırılmış vaziyette. Ekonomisi savaş ekonomisi, ülke nüfusu ise askeri düzende yapılandırılmış bir nüfus. Kuzey Kore kıtlık çekilen bir ülke. Kuzey Kore'de ekmek bulmak bile oldukça zor. İnsanını besleyemiyor. Açlıktan ölen insanlar var Kuzey Kore'de. Kuzey Kore buğdaya, arpaya, aklınıza gelebilecek her türlü gıdaya muhtaç bir ülke. Hatta Rusya ile yapılan anlaşma sayesinde Kuzey Kore'nin gaza, petrole ve yiyeceğe daha rahat ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kim Jong-un bunları önemsiyor. Çünkü bu sayede içeride rejiminin daha da kuvvetleneceğini düşünüyor. Pyongyang yönetimi bir miktar buğday için ne bulsa ihraç etmeye, ne bulsa dışarı göndermeye hazır. Dolayısıyla Kuzey Kore'nin Rusya ile para karşılığında, gıda karşılığında bir askeri yardım işbirliğine girmesi hiç de uzak bir ihtimal değil. Aslına bakarsanız Kim Jong-un yurt dışına Kuzey Koreli vatandaşları gönderme konusunda çok da kapalı bir lider değil. Hatta şu anda Kuzey Kore ile Çin arasında döviz girdisi karşılığında bir kiralık işçi programı da yürütülüyor. Çin fabrikalarında çok düşük maaşlarla çalışıyor bu insanlar. Daha çok kadınlardan oluşan bu işçiler bir çeşit köle statüsüne benzer bir statüde çalışıyorlar. Bunlar devlet tarafından seçiliyor, istekli kişiler arasından seçiliyor. Çin'e gönderiliyorlar. Böyle trenlerle, kamyonlarla Çin'e gönderiliyorlar ve Çin'de Çinli firmalara teslim ediliyorlar. Bunların başlarında bir kahya var, bir komisyoncu var ve bu kişiler orada Çin'deki asgari ücretin çok daha altında bir rakama çalışıyorlar. Bunların işte yıllık izinleri yok, haftalık izinleri yok, sağlık hizmetlerinden çok ama çok az yararlanıyorlar. Çok sayıda istismar vakası olduğu anlaşılıyor ve bunun karşılığında Çinli firmalar bir ödeme yapıyorlar ve bu ödeme Kuzey Kore Devleti'ne gidiyor. Kuzey Kore Devleti bu ödemenin büyük bir kısmını alıyor, küçük bir kısmını işçiye veriyorlar. Bunun dışında komisyoncular, kahyalar da çok ciddi miktarda payları alıyorlar. Tam bir sömürü düzeni. Bunu neden anlatıyorum? Şundan dolayı anlatıyorum. Çünkü Kuzey Kore'nin böyle bir tecrübesi var. Geçmişte de var, bugün de halen devam ediyor. Kuzey Kore'ye para lazım, Kuzey Kore'ye gelir lazım, yiyecek lazım. Bunları temin edebilmek için içerideki ekonomiyi çalıştıramıyor. İçerideki ekonominin çıktıları insanları beslemeye yetmiyor. Bu nedenle
Kuzey Kore yönetimi Çin'e kiralık işçi yollayarak bir gelir elde etme yoluna gidiyor. Şimdi benzeri bir anlaşma Rusya ile sağlanabilir ise, yani Rusya her bir asker için Kuzey Kore'ye belli bir miktar para öder ise Kuzey Kore'nin buna çok istekli olacağı kanaati, doğrusunu isterseniz, bende var. Biraz önce söyledik, Kuzey Kore ordusunun en az 1.320.000 aktif askerden oluştuğu, 500.000 de yedek asker olduğu tahmin ediliyor. Ve bu ordusuyla Kuzey Kore ordusu Amerika Birleşik Devletleri ordusuna yakın bir kalabalığa sahip. Kuzey Kore bu askerlerin bir kısmını, mesela 100.000 ile 300.000 arasında bir askeri kolaylıkla Ukrayna'ya gönderebilir. Ve her bir asker için Rusya ile $2.000 bir aylık anlaşma yapılır ise bunun Kuzey Kore'ye getirisi aylık $600.000 bulur. Yıllık hesaplama çıkarıldığında ise Kuzey Kore'nin eline $7 milyar fazla bir para geçer. Şu anda biliyorsunuz Rusya hapishanelerden çıkan askerlere bile $2.000 üzerinde bir para veriyor. En azından vaat edilen bu şekilde, konuşulan bu şekilde. Eğer benzeri bir rakam Kuzey Kore askerleri için de düşünülür ise Kuzey Kore'nin eline $2 milyar fazla para geçer. Bu rakam ise Kuzey Kore'nin rüyasında bile göremeyeceği bir paradır. Yıllık $7 milyar eğer Kuzey Kore kasasına para girer ise Kuzey ve Güney arasındaki, yani Koreler arasındaki denge tamamen değişir. Kim Jong-un'un özgüveni zirve yapar. Rejim içeride çok kuvvetlenir ve Rusya ile Kuzey Kore arasındaki ilişkiler de inanılmaz seviyelerde derinleşir. Başka bir deyişle Kuzey Kore dışarıya işçi göndermeye ve karşılığında döviz elde etmeye ne kadar açıksa Ukrayna Savaşı'na asker göndermeye de o kadar açıkmış gibi duruyor. Bu konu Putin'e de soruldu. Gazeteciler Kuzey Kore'nin Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya destek için asker gönderip göndermeyeceğini sordular. Putin henüz böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Ama olsa da zaten bunu gazetecilere açıklayacağını pek tahmin etmiyorum. Bu konuda çok aceleci davranacağını düşünmüyorum. Mesele pişirildikten sonra Kuzey Kore askerleri Ukrayna cephesine gelmeye başladıktan sonra belki bu konuda bazı açıklamalar yapılabilir ama şu anda bu açıklamalar yapılmıyor iki tarafından da. Diğer taraftan Batı'da ciddi bir panik havası söz konusu. İngilizler, Amerikalılar Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya gelebileceğini, bunun bir zaman meselesi olduğunu düşünüyorlar. En son Rusya'nın bir değerlendirmesini gördüm. Rusya'nın değerlendirmesinde Koreli askerlerin Ukrayna'ya mutlaka geleceği, bu anlaşmanın bunu gerektirdiği ifade ediliyordu. Yine istihbarat uzmanlarından, İngiltere'den eski istihbarat uzmanlarından Philip Ingram bir açıklama yapmış ve diyor ki Kuzey Kore muhtemelen yeni savunma paktının bir parçası olarak Rusya lehine asker tedarik edecek. Aynı şekilde bir başka emekli İngiliz albayı Bretton Gordon ise Kim Jong-un'un nükleer teknoloji gibi çok hassas bilgiler karşılığında Rusya'ya asker gönderebileceğini, Ukrayna cephesinde bu askerlerin savaşabileceğini açıklıyor. Tüm bu gelişmeler Kore Yarımadası'ndaki dengeleri, ilişkileri çok bozdu. Seul yönetimi Rusya'yı bu anlaşma nedeniyle kınadı ve Seul yönetimi bir adım daha ileri gitti ve dedi ki biz bugüne kadar Ukrayna'ya ölümcül silah göndermiyorduk. Ancak bu tarihten sonra bu politikamızı gözden geçirme kararı aldık dedi Seul yönetimi. Bunun anlamı şu: Güney Kore diyor ki eğer siz Kuzey Kore ile böyle bir anlaşma yaptıysanız biz de bu tarihten sonra Ukrayna'ya en etkili, en kuvvetli silah ve mühimmatlarımızı göndermeye başlayacağız diyor. Güney Kore'nin açıklaması Putin'i kızdırdı. Hatta taraflar büyükelçilerini karşılıklı olarak istişare için merkeze çağırdılar. İki taraf arasında kınamalar havada uçuşuyor. Putin Güney Kore'nin açıklamasının endişe verici olduğunu söyledi ve şöyle devam etti. Eğer dedi Güney Kore Ukrayna'ya daha fazla silah ve mühimmat göndermeye devam eder ise bu durumda bizim alacağımız kararların Güney Kore yönetiminin hiç hoşuna gitmeyeceğini size söyleyebilirim. Rusya da Güney Kore'yi tehdit ediyor. Güney Kore Rusya'yı, Rusya Güney Kore'yi tehdit ediyor. Gelinen nokta çok enteresan yalnız. Kore Yarımadası Ukrayna savaş alanından binlerce kilometre uzakta. Fakat Yarımada'nın kuzeyi, yani Kuzey Kore Rusya'nın yanında duruyor. Rusya silah ve füze, top mermisi gönderiyor. Hatta Rusya'nın yanında
Kuzey Kore askerlerinin savaşması konuşuluyor. Diğer taraftan adanın güneyi Amerika'nın ve Batı'nın yanında yer alıyor ve Ukrayna'ya şu ana kadar dolaylı yollardan da olsa ciddi bir mühimmat gönderimi satışı oldu ve Güney Kore diyor ki biz Ukrayna'ya ölümcül silahları da gönderebiliriz bundan sonra. Kim bilir belki de Güney Kore de Ukrayna'ya asker göndermek gibi seçeneklere kadar varacak. Çünkü kuzey ile güney arasındaki dengeler enteresan bir boyuta geldi. Dünya küresel. Bir yerdeki bir olay diğer yerdeki olayı etkiliyor. Ukrayna Savaşı sadece Avrupa'nın jeopolitik yapısını değiştirmedi. Aynı zamanda Japonya, Güney Kore, Kuzey Kore, Çin, Amerika değil mi? Bunlar arasındaki Asya-Pasifik dengelerini de köklerinden değiştirmeye başladı. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın.